Herkese merhaba. Bu videoda Statman'ın özel silahını sıfırdan 30 seviyeye çıkarıyoruz. Tüm detaylarını hep beraber göreceğiz. Özellikleri 1, 10, 20 ve 30 seviyelerde açılıyor. Her bir seviyede duraksayıp becerilerini maxlayıp raporlarını incelemeye çalışacağım. Sol tarafta takımın ilk halinin gücünü görebiliyorsunuz. Her aşamada takımın güncel gücünü de göstereceğim. Genel olarak birinci seviyedeki özelliklerimize göz atalım. Raporları videonun sonunda toplu olarak göreceksiniz. Yani 1, 10, 20 ve 30 seviyelerindeki güç farkını ne şekilde etki ettiğini videonun sonundaki raporlardan görebilirsiniz. Bu kısımları isterseniz atlayabilirsiniz. Direkt olarak videonun sonundaki raporlara ilerleyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere birçoğumuz 4+1'lik sisteme ekstradan kalkan alabilmek için geçti. Statman ise kalkanlara ekstradan hasar veriyor. Bunun ne gibi artıları var raporlar üzerinden gözlemlemiş olacağız. Tekrardan sol tarafta takımın ilk halini, sağ tarafta takımın güncel halini görebiliyorsunuz. 10. seviyede ise arka sıradaki 3 düşmana saldırarak ekstra hasar veriyor ve tekrardan ek kalkan hasarı verdiğini görebiliyoruz. Ben Statman'ın levellerini basarken siz o sırada videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Videoyu izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyorlar. %70 oranında abone olunmamış olarak gözüküyor. Kanalı desteklemeniz birçok açıdan önemli. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoları beğenip kanala abone olmanız önemli olacaktır. Raporumuza geçmeden önce becerilerini de 10. seviyeye göre yükseltmek istiyorum. ...20 seviyede ise takıma genel bir buff veriyor. Bu tüm özel silahlarda aynı. Bunun detayına o yüzden girmiyorum. Burada tekrardan becerileri geldiğim levelin seviyesine çıkaracağım. ...30 seviyede ise en önemli özelliğimiz açılıyor. Burada anti buff'ımız açılmış olacak. Yani bildiğiniz üzere Kimberly'yi sersemletme yememesi için ön tarafa koyuyorduk. Burada Statman ise kalkan aktif olduğu takdirde bu tarz etkilerden arınmış olacak. O yüzden Statman'ımızın kalkanı olduğu sürece arka tarafta herhangi bir endişemiz olmayacak. Becerilerimizi de gelin maxlayalım ve daha sonrasında raporlar üzerinden kıyaslamalarımızı yapmaya geçelim. Rapor kısmına geçecek olursak eğer, önceden de söylediğim gibi raporlar aşama aşama olacak. 1, 10, 20 ve 30. seviyelerdeki farkı görmeye çalışacağız. Buradaki raporlarımız uçak takımına karşı olacak. Uçak takımına karşı bildiğiniz üzere dezavantajımız var. Statman silahıyla bu durumu ne kadar dengeleyebiliriz onları görmeye çalışacağız. İlk olarak birinci seviye üzerinden gelin bakalım ne kadar etki etmiş. Güç farkını görebiliyorsunuz. Kısmen rahat bir şekilde yenebilmiş beni. Başa baş bir mücadele de denilebilir. Güç farkını da göz önünde bulundurduğumuzda. Burada tabii ki de şans faktörleri de önemli. O an ne kadar sersemletmeydim, ne kadar kritik vuruş oldu
gibi faktörler de önemli. Fakat birer vuruş denedik. O yüzden bu kadarcık veriyle ilerlemeyi yapacağız. İkinci raporumuzda ise gördüğünüz üzere 10 seviyeye çıkardık ve neredeyse başa baş bir maç olmuş. Yenebilmişiz. 10. seviyede de bildiğiniz üzere ek hasar veriyordu. Statmanımız enerji hasarı veriyor. Ekstradan kalkanlara daha fazla vuruyor. Ve burada yenebilecek hale gelmişiz. Gücümüz başa baş. Tank takımıyız. Dezavantajlı taraftayız. Ona rağmen yenebilmişiz. Üçüncü raporumuz ise Statman 20 seviyeyken olan raporumuz. Burada pek bir fark oluşmamış olarak gözüküyor. Dediğim gibi burada farklı faktörler de işin içine girmiş olabilir. Daha fazla sersemletme yemiş olabilirim. Daha fazla kritik vuruş yemiş olabilirim. Ya da ben yeterince kritik vuruş yapamamış olabilirim. Kısmen daha iyi bir sonuç. Fakat aradaki 10 seviyelik fark için gözle görünebilir bir sonuç olmamış. Birinci seviyede yenilmişken 10. seviyede yenebilecek duruma gelmiştik. 10 ve 20 arasında pek bir fark görünmüyor şu durumda. Tabii biz sadece şu anlık hava takımına karşı deniyoruz. Bizim için tank ve füze takımına karşı neler yapabileceklerimiz de önemli. Onu da ilerleyen dakikalarda hep beraber göreceğiz. Son olarak aynı kişi üzerinden yaptığımız 3. raporumuz ve Statman'ın 30 seviye olduğu rapor. Burada da göreceğiniz üzere çok fazla bir fark yok. Fakat 10. seviyeden sonra kesin olarak yenmeye başladığımızı görebiliyorsunuz. Burada hasarları da göstermek istiyorum. Kimberly 32 milyon vurmuş. Ve Statman'ımız neredeyse 30 milyon vurmuş. Bu 30 seviyedeki durum içinde tekrardan 20 seviyeye gelip oradaki de hasarlara bakalım. Burada da durum neredeyse aynı. Pek bir fark olmamış. Dediğim gibi diğer unsurlar da etki etmiş olabilir. Yediğimiz sersemletmeler olsun. Rakibin aldığı kalkan, kritik vuruşlar. Bunun içerisinde birçok faktör var. Detaylar çok fazla raporlar üzerinden test edilince anlaşılmış olacak. Sadece burada gelin yenildiğimizdeki rapora, yani bir seviyedeki rapora bakacak olursak Kimberly burada 35 milyon vurmuşken Statman'ımızın 15 milyonluk bir hasarı var. Arada büyük bir fark var. Tanka gelecek olursak eğer aradaki güç farkını görebiliyorsunuz. 3 milyondan fazla bir güç farkı var. Karşı tarafın 11. seviye askerleri var. Bizim ise 10 seviye askerlerimiz var. Özel silah seviyelerine bakacak olursak bunun Statman 17 seviye. Burada kıyas yapmamız daha rahat olacak. Onun gücü daha fazla olsa da bizim Statman'ımız 30 seviye ve görebileceğiniz üzere başa baş bir savaş olmuş. Aradaki güç farkına rağmen. Ve buradan en önemlisi hasarlara bakacak olursak Kimberly'imiz 25 milyon vurmuşken Statman'ımız 38 milyon vurmuş. Rakibin Kimberly'sine bakacak olursak 44 milyonluk bir hasarı var. Biz de bu durumda Kimberly'imiz bir tık geride kalmış oluyor. Fakat Statman bu açığı rahatça kapatıyor. Rakibin Statman'ına bakacak olursak eğer 13.4 milyonluk bir hasarla çok daha geride kaldığını görebiliyorsunuz. Statman'ın 30'u ile birlikte bildiğiniz üzere Statman enerji hasarı veriyor. Kimberly de aynı şekilde enerji hasarı veriyor. Bu ikisini en iyi bufflayacak olan kahraman Williams olacak. Çünkü Williams 30. seviyede enerji hasarını arttıracak bir özellik açıyor. Şimdiki amacımız ise Williams'ı 30 yapıp takıma kalıcı olarak koymak. Kimberly ve Statman'dan maksimum verimi alabilecek duruma geleceğiz. Birçok kişi Williams'ın çöp olduğunu düşündüğü için takıma bile koymuyor. Hatta özel silahını bile açmadı. Biz ise Statman'dan kaynaklı önceden Williams'a da yatırımımızı yaptık. Ve şu anki hedefimiz Williams'ı 30 yapıp Kimberly ve Statman'ı bufflamak olacak. Bu durumda bile Statman bu kadar hasar veriyorken Kimberly'nin de hasarlarını görebiliyorsunuz. Buradaki ekstra %12'lik buff ile çok daha fazla hasarlara ulaşabileceğiz. Ne gibi takımları yenebileceğimizi ilerleyen günlerde hep beraber görebileceğiz. İlerleyen günlerde çok daha fazla rapor incelemeleri gelecek. Videoları takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılanları yorumlarda sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.